Wolves büyük bir beklenti dalgasının ortasında geldi. Sinema severler bu filmin yılın en büyük hitlerinden biri olacağını umuyor. Hollywood'un iki devi George Clooney ve Brad Pitt'i bir araya getiren film unutulmaz bir sinema deneyimi vaat ediyor. Bu iki yıldızın bir araya gelmesi sinema dünyasında her zaman büyük bir olaydır. Ocean's 11 ve Burn After Reading gibi önceki işbirlikleri karizmayı, zekayı ve sürükleyici olay örgülerini harmanlayarak anında klasik haline gelmişti. Bu filmler izleyicilere hem eğlence hem de zeka sunmuştu. Wolves'u çevreleyen heyecan hissediliyor. Bu onların şimdiye kadarki en unutulmaz takım çalışması olabilir mi? Hayranlar bu yeni projede neler sunacaklarını görmek için sabırsızlanıyordu. Bu olasılık kesinlikle cezbediciydi ve izleyicileri bir başka Clooney Pitt başyapıtı vaadi cezbediyordu. Sinema salonları dolup taşıyor, herkes bu filmi izlemek için sıraya giriyordu. Ancak Wolves'un gerçekliği bu yüksek beklentilerden çok uzaktaydı. İzleyiciler filmin beklentilerini karşılamadığını fark ettiklerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Önceki filmlerinin keskin diyalogları, karmaşık olay örgüsü ve inkar edilemez kimyası yerine Wolves, karmaşık ve nihayetinde hayal kırıklığı yaratan bir izleme deneyimi sundu. İzleyiciler filmin nereye gittiğini anlamakta zorlandılar. Filmin başrol oyuncularının doğal çekiciliğinden yararlanamaması, böylesine umut vaat eden bir projenin nasıl bu kadar yoldan çıkabileceğini merak edenleri bıraktı. Clooney ve Pitt'in kimyası bile bu filmi kurtarmaya yetmedi. Wolves'un öncülüğü ilk bakışta ilgi çekici görünse de hızla karmaşık bir kaosa dönüştü. Hikaye, spoiler vermekten kaçınmak ve bu bölümü uzatmak için belirsiz terimler kullanarak olay örgüsünü kısaca açıklayıp etrafında dönüyor. Ancak Wolves sıkı sıkıya dokunmuş bir anlatı yerine bağlantısız bir dizi olay sunuyor. Görünüşte farklı ve uyumlu bir yönden yoksun olan olay örgüsü izleyiciyi anlamlı bir düzeyde cezbetmede başarısız oluyor. Açık ve ilgi çekici bir olay örgüsünün olmaması filmin temposuyla daha da kötüleşiyor. İlk bölüm gereksiz açıklamalar ve ivme eksikliğiyle yavaş ilerliyor. Hikaye umut verici ipuçları gösterdiğinde aniden vites değiştiriyor ve izleyiciyi şaşkın ve ayak uydurmak için mücadele ederken bırakıyor. Bu dengesiz tempo herhangi bir gerilim veya merak potansiyelini baltalıyor ve izleyicileri hayal kırıklığına uğramış ve tatmin olmamış hissettiriyor. Wolves'un en göze çarpan zayıflıklarından biri diyaloglarında yatıyor. Keskin zekaları ve zahmetsiz esprileriyle tanınan Clooney ve Pitt'e şaşırtıcı derecede yavan ve ilhamsız replikler veriliyor. Diyaloglarda bu iki oyuncudan beklediğimiz o kendine özgü ritim ve zekadan yoksun, basmakalıp ve karakterleri veya ilişkilerini geliştirmek için çok az şey yapıyor. Filmin genel konu sorunu daha da karmaşık hale getiriyor. Wolves ne olmak istediğinden emin değil gibi görünüyor. Yetersiz kalan mizah girişimleriyle hak edilmemiş hissedilen ciddi bir ton arasında gidip geliyor. Bu ton tutarsızlığı, izleyicinin karakterlere veya anlatıya tam olarak yatırım yapmasını engelleyen, rahatsız edici bir izleme deneyimi yaratıyor. Sonuç, ton olarak uyumsuz ve nihayetinde tatmin edici olmayan bir film. 4. bölüm, Watson yanlış adımı, süper kahraman gözlüklerinden Wolves'a. Son Örümcek Adam filmlerindeki çalışmalarıyla tanınan yönetmen John Watts, Wolves'a belirli bir beklenti düzeyi getirdi. Watts, Marvel sinematik evreninde Örümcek Adam'ı yeniden canlandırarak büyük bir başarı elde etmişti. Bu başarı, onun adını süper kahraman filmleri dünyasında önemli bir yere taşıdı. Yüksek oktanlı aksiyonu ve yürekten gelen hikaye anlatımıyla süper kahraman türündeki önceki başarı, izleyicileri benzer şekilde ilgi çekici bir deneyim için umutlandırmıştı. Watson filmleri sadece görsel efektlerle değil, aynı zamanda karakterlerin derinliği ve duygusal bağlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak Wolves, Watson önceki çalışmalarından önemli bir sapmayı işaret ediyor ve bu iyi bir şekilde değil. Film, beklenenin aksine izleyicilere bekledikleri heyecanı ve duygusal derinliği sunamıyor. Watson önceki projelerinde gördüğümüz o tutku ve enerji Wolves'ta eksik. Film, süper kahraman girişimlerinin görsel yeteneğinden ve anlatı bütünlüğünden yoksun. Görsel efektler önceki projelerindeki gibi çarpıcı ve etkileyici değil. Anlatı ise izleyiciyi içine çekecek bir bütünlükten yoksun. Dağınık ve kopuk.
Bunun yerine Wolves şaşırtıcı derecede sıradan hissettiriyor. Watson önceki çalışmalarını tanımlayan enerji ve vizyondan yoksun. Film sıradan bir aksiyon filmi gibi hissettiriyor. İzleyiciyi koltuğunun ucunda tutacak o heyecanı sunamıyor. Aksiyon sahneleri mevcut olsa da birinin bekleyebileceği dinamizmden ve etkiden yoksun, hikayenin ayrılmaz parçalarından ziyade zorunlu eklemeler gibi hissettiriyor. Bu sahneler izleyiciyi heyecanlandırmak yerine sadece doldurma sahneler gibi duruyor. Sonuç olarak Wolves, Watts için bir başarısızlık, yönetmenlik güçlü yönlerinden yararlanamayan bir proje gibi hissettiriyor. Watts'ın yeteneklerini tam anlamıyla sergileyemediği bu film, onun kariyerinde bir düşüş noktası olarak anılabilir. Bu, izleyiciler ve eleştirmenler için büyük bir hayal kırıklığı oldu. 5. bölüm. Hedefi bulamayan sahneler. Wolves, ilgi çekici veya heyecan verici olma potansiyeline sahip ancak nihayetinde başarısız olan kaçırılmış fırsatlar sahnelerle dolu. Bu sahneler, izleyicinin beklentilerini karşılayamayan ve filmin genel kalitesini düşüren anlar olarak öne çıkıyor. Böyle bir sahne, kötü bir şekilde yürütülen çok önemli bir anı içeriyor. Yönetmenin ve oyuncuların uyumsuzluğu sahnenin duygusal etkisini tamamen yok ediyor. Filmin bir dönüm noktası olması amaçlanan bu sahne, bunun yerine beceriksizce ve hak edilmemiş hissettiriyor. İzleyiciler, karakterlerin duygusal yolculuğuna bağlanmakta zorlanıyor. Tempo kapalı, diyaloglarda herhangi bir duygusal yankı yok ve amaçlanan etki tamamen düz düşüyor. Bu, izleyicinin sahneye olan ilgisini kaybetmesine neden oluyor. Bir diğer göze çarpan örnek ise önceki tüm olayların doruk noktası olması gereken filmin doruk noktası. Bu sahne filmin en önemli anı olarak tasarlanmış. Bunun yerine aceleye getirilmiş ve anti-klimaks hissettiriyor. Oyuncuların kafası karışık ve sahne izleyiciyi tatmin etmekten uzak. Zaten kötü bir şekilde oluşturulmuş olan riskler yankı uyandıramıyor ve çözüm hak edilmemiş ve nihayetinde tatminici değil. Bu, filmin genel atmosferini olumsuz etkiliyor. Bu kaçırılmış fırsatlar, Wolves içindeki daha büyük bir sorunu vurguluyor. Ayrıntılara dikkat eksikliği ve en umut verici anlarından bile yararlanamama. Yönetmen ve yapım ekibinin sahnelerin potansiyelini tam olarak kullanamaması filmin genel kalitesini düşürüyor. Bu, izleyicilerin filmden beklediği duygusal ve dramatik etkiyi alamamasına neden oluyor.